Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir çiçek bakımı ile ilgili karşınızdayım. Elimde barış çiçeği var. Barış çiçeği ile ilgili sizlere 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. 1. Yaprak temizliği, 2. Toprak seçimi, 3. Böceklerden kurtarma ve 4. Barış çiçeğini en hızlı nasıl çiçek açtırabiliriz? Tüm bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. O yüzden videoyu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Birinci püf noktamız ile başlayalım. Barış çiçeği, saksı seçimi ve toprak seçimi nasıl olması gerekiyor? Ve saksı içerisindeki toprakta bu çiçek en az 4 yıl boyunca kalabilir. Eğer çiçeğinizde bir çürüme, kök çürümesi ve solma yoksa kesinlikle hem toprağını hem de saksısını değiştirmeyin. Unutmayın ki üretici firma her zaman çiçek için en uygun olan toprak ve saksıyı seçer. O yüzden siz de buna dikkat edin. Eğer çiçeğiniz çok büyüdü ya da bir çürüme varsa bu durumda saksı ve toprağını değiştirebilirsiniz. Peki en uygun toprak nedir? En uygun toprak az hayvan gübresi içeren, torflu, suyu süzebilen, geçirgen, hafif ve aynı zamanda Hindistan cevizi kabuğu ile karışmış olan toprak bu çiçekler için en uygun topraktır. Çiçeğinizi bu şekilde büyük bir saksının içerisine koyarak destekleyebilirsiniz. İkinci püf nokta ise barış çiçeğinde yaprak temizliği ve sıvı bitki besini. Bunun için kahve kullanıyorum. Ben toz ve katkısız toz kahve kullanacağım. Bir yemek kaşığı toz kahveyi bir borcamın içerisine koyacağım. Ve üzerine alabildiği kadar su koyacağım. Bildiğiniz üzere kahve bitkileri çok faydalı. İçerisinde bol miktarda fosfor, azot ve zengin mineraller vardır. Özellikle bitkilerin böceklenmesini ve hastalıkları uzaklaştırır ve bitkinin yapraklarını da canlandırır. Bu yüzden bu ikisi çok güçlü minerallere sahip olduğu için bir arada hem de farklı şekilde kullanacağım. Evet, iyice karıştırıyorum. Dinlenmeye bırakacağım. Birkaç saat bekleteceğim. Hazırladığım gübre yeterince soğudu. İlk olarak hazırladığım kahve suyunu posasından ayıracağım. Bunun için ince bir tülbent kullanıyorum. Toz kahvenin kökleri yapışmaması için mutlaka tülbentten geçirin. Hazırladığım bu gübre suyunu hem bitkilerde yaprak hastalıklarında hem de köklerinde gübre olarak çiçek açması için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere elimde şu anda bir barış çiçeğim var ve bu barış çiçeğinin yaprakları bu şekilde solmuş vaziyette. Öncelikle bu çiçek suyu seven bir çiçektir. O yüzden çok uzun süre susuz bırakmamalısınız. Eğer uzun süre susuz kalırsa bu şekilde yaprakları solar ve toprağa çekilir. Bu çiçeğimi şimdi hep beraber canlandıracağız. İlk olarak hazırlamış olduğum sıvı gübreden bu çiçeğimin saksısının içerisine biraz koyuyorum. Salon çiçeklerine su verirken ya da sıvı bitki besini verirken toprağın iyice bu sıvıyı çekmesi gerekiyor. O yüzden ölçüye dikkat edin. Şimdi saksımı içerisine oturttum. Ve burada ilk yapmamız gereken şey bu tarz çiçeklerde mutlaka bir pamuk ile yapraklarını dezenfekte etmek. Kahve kokusu özellikle böcekleri uzaklaştırır ve herhangi bir hastalık varsa onu da dezenfekte eder. Çünkü kahve tozunun böyle bir etkisi vardır. Hemen hazırlamış olduğum bu sıvı karışımın içerisine pamuğu batırarak yaprağı hem üstten hem de alttan her tarafını iyice dezenfekte edip siliyorum. Özellikle bitkilerde hastalıklar yaprak altında başlar. Yeşil yapraklı bitkilerde hastalıklar ve böcekler her zaman yaprak altından başlar. Bu yüzden salon çiçeklerinize mutlaka su verirken yaprak altlarını kontrol etmeyi unutmayın. Eğer yaprak altlarında bir bitlenme, böceklenme, mantar hastalığı ya da unlu bit gibi hastalıklar varsa bu çok hızlı bir şekilde ilerler
ve tüm bitkilerinize sıçrar. Bu yüzden bu yaptığımız yöntem çok önemli. Özellikle yaprakları solan, cansızlaşan, yumuşayan çiçeklerinizde kahve suyu ile mutlaka silerek dezenfekte edin. Evet, gördüğünüz üzere bütün yapraklarını sildim. Şimdi burada önemli olan ikinci yöntem, yaprakların yeniden canlanması için kahve suyu ile yapraktan gübreleme yapacağım. Bunun için küçük bir püskürtme kabına ihtiyacım var. Biraz koyuyorum ve şimdi kapağını kapatıp yağmurlama sistemi şeklinde püskürterek tüm yapraklarına gübre vereceğim ve bunu açık havada üzerinde kurumasını bekleteceğim. Yapraktan gübreleme işlemini ayda bir kere yapabilirsiniz. Bu işlemi tüm yeşil yapraklı salon çiçeklerine uygulayabilirsiniz. Evet, diğer bir barış çiçeğime de yine aynı şekilde bu kahve suyundan sıvı bitki besini olarak veriyorum. Özellikle verirken suyu toprağın iyice çekmesi gerekiyor. Çok fazla değil, çok az da vermiyoruz. Bu evdeki bütün salon çiçeklerinize çok fayda sağlayacaktır. Hem yeni yavrular hem yeni yapraklar ve bol bol çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Özellikle bu tarz gübreleri ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Çünkü her çiçeğin ayda bir kere mutlaka minerallere ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Sürekli düzenli olarak çiçeklerimizi suladığımızda saksı ve toprak içerisindeki vitaminler ve mineraller zamanla azalır. Bu yüzden mutlaka bu tarz evde kendi yaptığınız ya da güvendiğiniz gübrelerle desteklemeniz gerekiyor. Bu sıvı bitki besinini evdeki tüm çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Orkidelerde ve salon çiçeklerinde ve özellikle aloe veralarda. Yaprakları yumuşayan ve solan bu mum çiçeğimin zaman içerisinde nasıl canlandığını sizlerle paylaşacağım. Barış çiçeğimin adım adım nasıl canlandığını sizlerle paylaştım ve şimdi son hali. Gördüğünüz üzere yaprakları gayet canlı ve çiçek açmaya başladı. Bu anlattığım tüm püf noktalara dikkat ederseniz sizlerin de çiçekleri bu şekilde canlanacaktır. Bakın bu saksı da ikinci saksıda gördüğünüzde daha önceden yine bu yöntemlerle büyüttüğüm barış çiçeğim. Şu anda bol bol canlı ve yeşil yapraklara sahip ve aynı zamanda bol bol çiçek açıyor. Kesinlikle salon çiçeklerinizin bol ışık alan bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Işık çok önemli. Eğer konumu güzel olursa, bol ışık alırsa çok daha hızlı büyür. Kaç kat daha hızlı büyür. Bu yüzden bol ışık alan bir yere konumlandırmayı unutmayın ve ayda bir kere de sıvı bitki besinleriyle mutlaka destekleyin. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videolarımı izliyor ve kanalıma abone değilseniz lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olduğunuz zaman mutlaka zil sesini de açık konuma getirin. Böylelikle bütün bildirimlerden haberdar olursunuz. Ve mutlaka kanalımı ziyaret ederek merak ettiğiniz her türlü çiçek bakımına dair bilgilere ulaşın. Çünkü kanalımda birçok çiçek bakımı var. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.